Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hamuru çok kolay açılan çıtır çıtır nefis bir el açması börek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak hamurunu hazırlıyorum. Bunun için yoğurma kabına 1 su bardağı suyu alıyorum. Daha sonra yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. En son unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi hamurumuzun malzemeleri oldukça az. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Unun bir kısmını ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Hamur toparlandıktan sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Hamurun kolay açılması için hazırladığımız hamurun da yumuşak olması çok önemli. Lütfen buna dikkat edelim. O yüzden lütfen sizler ununuzu azar azar ekleyin. Böylelikle hazırladığınız hamurun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Hamurum toparlandı. Artık bu aşamadan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hazırladığım hamuru tezgaha alıyorum. Tezgahta yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Bu arada tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 3 su bardağı un kullandım. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı gerçekten yumuşacık ve çok güzel oluyor. Hamur kendiliğinden açılıyor. Zaten birazdan sizlerle paylaşıyor olacağım. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için bu aşamada hamur kesme kartı kullanıyorum. Yeteri kadar yoğurduğum hamurum artık hazır. Sizlere şöyle kıvamını ve yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ipek gibi ve yumuşacık. Şimdi hamura yuvarlak bir form veriyorum. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için bu aşamada biraz un kullanıyorum. Yuvarladığım hamuru ilk olarak 2 eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra hamuru silindir haline getirerek toplamda 9 adet beze elde ediyorum. Yani verdiğim ölçüden 9 adet börek elde ediyoruz. Hamurlarımın tamamını keserek hazırladıktan sonra tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye alıyorum. Bezelerimin tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Üzerlerine de biraz un serptikten sonra temiz bir poşete koyuyorum ve yaklaşık yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurlarımı açarak böreklerimi yapmaya başlayacağım. Bir diğer taraftan böreğimin iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için 500 gram lor peyniri ve yarım demet maydanoz kullanıyorum. Maydanozları ince ince doğrayarak hazırladıktan sonra bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum.
Böreğimin iç malzemesi artık hazır. Bu süre zarfında bezelerim de güzelce dinlendi. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Kalanların üzerini yine poşette kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kabuk tutmasın. Bezelerimi açmak için un ve nişasta karışık kullanıyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Nişasta sayesinde hem hamuru açmak daha kolay olacak hem de böreklerimiz çıtır çıtır olacak. Bezenin altına üstüne bolca un ve nişasta karışımını koyduktan sonra elimle biraz açıyorum. Daha sonra oklavayla olabildiğince ince açmaya devam ediyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki kolaylıkla açılıyor ve sizleri kesinlikle yormuyor. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Ben oklavayla açmayı daha çok sevdiğim için oklava kullanıyorum. Şayet oklava ile açacaksanız hamuru açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle her yeri eşit incelikte olacaktır. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza seve seve dönüş yapacağım. Hamuru yeteri kadar açarak incelttikten sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi oklavaya sarıyorum. Hamurun tamamını oklavaya sardıktan sonra görmüş olduğunuz gibi iki uçtan büzüştürüyorum. Son olarak yufkayı oklavadan çıkartıyorum. Bir diğer taraftan da 125 gram tereyağını eriterek hazırladım. Erittiğim ve soğuttuğum tereyağını yufkanın her yerine gelecek şekilde ince bir tabaka halinde sürüyorum. Yufkanın her yerini güzelce yağladıktan sonra ortasına ince uzun şerit halinde hazırladığım iç harcımı koyuyorum. İç harcımı güzelce yaydıktan sonra yufkanın uç kısımlarını gördüğünüz gibi üzerine kapatıyorum. Kenarlarındaki fazlalıkları da üzerine kapattıktan sonra artık böreğime son şeklini veriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir uçtan diğer uca yufkayı kıvırıyorum. Hazırladığım hamura son olarak gül böreği şeklini veriyorum. Son olarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüler tam ölçü ve garanti bir tariftir. Gerçekten hem hamur açmak kolay oluyor hem de böreğimiz çıtır çıtır nefis oluyor. Özellikle yufka açmaktan çekinen arkadaşlarım bu tarifi lütfen deneyin. Gerçekten hamurun ne kadar kolay açıldığını ve sizleri yormadığını göreceksiniz. Bu arada bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayarı açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Bezelerimin tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Yufkalarımı incecik açtıktan sonra oklavaya sarıyorum ve büzgü haline getiriyorum. Daha sonra yufkayı oklavadan çıkartıyorum. Yufkanın her yerini ince bir tabaka halinde güzelce yağlıyorum. Yufkanın her yerini güzelce yağladıktan sonra iç harcımı koyuyorum. Yufkanın iki ucunu iç harcının üzerine kapattıktan sonra kenarlarındaki fazlalıkları da üzerine kapatıyorum. En son böreğimi burgu haline getirdikten sonra gül böreği şekli verip fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum.
Böreklerimin tamamını hazırladım ve tepsiye koyuyorum. Şimdi kalan yağı böreklerimin üzerine sürüyorum. Ve de artık hazırladığım börekleri önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayara koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığının gitmesi için birkaç dakika bekletiyorum. Daha sonra böreklerimizi hemen sıcak sıcak servis ediyoruz. İçerisinde hamurlaşma olmayan çıtır çıtır böreğim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.